eğer yeniden kurmuş olsanız şirketi ve iş yerini ve yeni kuruculara ne tavsiye etmek isterdiniz ve neyi farklı yapmak isterdiniz? Tabii çok farklı unsurlar olabilir ama siz özel olarak neyi farklı yapardınız? Yani neyi farklı yapardım dediğim gibi bazen bazı şeyler yolda belli oluyor. Ama şöyle geriye dönüp baktığımda tabii ki de bu ilk sizin dediğiniz o business plan, işte finans planı, yani hazırlık aşamasını belki daha detaylı yapılabilir. Yani gerçekten o başlayacağınız dönem ya ne gerek var gibi insan biraz daha hafife alıyor onları. Ama ben uzun yıllardır bu işin içindeyim, yani dediğim gibi babamdan biz işte bu işleri öğrendik. 8. sınıfta araba satıyordum ben. Müşteriler dalga geçiyordu ama oluyordu bir şekilde. Ama yine de hazırlık aşamasını iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela az önce değindiğim gibi, yani bu Förderung'ları, işte imkanları mesela çok detaylı araştırmadık. Biraz hızlı girdik biz, deli cesaretiyle tabiri caizse. O dönemi daha iyi kullanıp, daha güzel araştırıp, daha güzel yavaş başlanırsa daha güzel olur, daha faydalı olur. Çünkü uzun vadede külfetiniz artmış oluyor. Çünkü ilk 3 yıl dediğim gibi yani bir şeye oturtturmak kolay olmuyor. Bankadaki kredibilitenizden tutun, müşteri portföyüne kadar, piyasada bir marka edinene kadar illaki 1-2 yıl, 3 yıl geçiyor. Almanya'ya belki de yeni gelmiş veya tekrar iş hayatına entegre olmak isteyen birisine neyi tavsiye edersiniz ilk başta? E, Ve ne yapmasını tavsiye edersiniz böyle bir özet olarak? Özet, şimdi biz Gürcistan'a çıktığımızda buraya da çok apar topar çıktık. Hani oturduk orada ilk gün bir aklımız başımıza geldikten sonra oradaki İş Adamları Derneği'ne gittik. Dedik yani burada ne yapılabilir? Orada 4 arkadaştık. Arkadaşlardan biri de buradaydı zaten biraz önce. Bilmiyorum hala bekliyor. Yapmasın. Tamam. Hani sonrasında hani onların da tabii böyle bir şeyi yoktu. Birikimi yoktu. Kendi kendimize hani ne yapılabilir araştırmaya başladık. Hani devlet dedim, yani bizim o dönemde çıkıp paramız yok. Dedim devlet bedava ne veriyor? Yatırımcıya, girişimciye. Bedava ne veriyor? İşte orada da gördük. Bu Make It in Germany gibi bir web sitesi var. Devlet çalışmak isteyene, yatırım yapmak isteyene hangi şartlarda yapacağını vesaireyi çok güzel, çok güzel. Hatta bazılarını projelendirmiş. Sadece diyor ki gelin diyor finansman sorununu çözün. Biz de size inanırsak eğer inanırsak bu projeyi size teslim edelim. Yapın, işletin. O projeler üzerinden hem teşvik verelim hem muafiyetler verelim. Vergi muafiyeti veya işte hat işletim bedelleri vesaire. Bunları yapın diye vermişler. Almanya'ya geldiğimde de ben aynı şekilde dedim devlet bedava ne veriyor? Buradaki imkanlar tabii onun fersah fersah üstünde. En önemlisi insanlar, yani entegrasyonda problem aslında hani iyi niyetli bakan, katma değer üretme zihniyetiyle yaklaşan insanlar için söylüyorum bunu. Hani adım atarken zorlanıyorlar. Çünkü dil çok büyük engel. Biz geldiğimizde hani işte tercüme yapacak Job Center'da veya işte avukatla işleri oldu arkadaşlarımızın veya noterle işleri oldu. Tercümanlık yapacak insan vardı ancak yetersizdi. O dönemde ben hani Almanca bilmiyorum ama İngilizceyle yardım edebilir miyim diye birkaç kere Job Center'a arkadaşlarımızın yanında gitmek zorunda kaldık. Hani dil bilseler neyi nasıl yapacağını çözebiliyorlar. Ancak dil bilmedikleri için bir de neyi nerede bulacağını bilmek önemli. Bu çok, yani asıl nokta bu. Neyi nerede bulacağınızı az çok kestirebiliyorsanız onu
İşte Google Translate bile web sitesini direkt Türkçe'ye çevirip hani %80 anlayabileceğiniz bir formata dönüştürebiliyor. Bu imkanlardan faydalanmak lazım. Benim birinci söyleyebileceğim şey bu.